burada zıt EMK kuvvetini bulacağız, direncini bulacağız, endik tansiyonu bulacağız. Kaç amper çekiyor belirledikten sonra motorun eşdeğer devresini çıkartmış olacağız. Osiloskopa bağladım, bir görelim bakalım neler gözüküyor. Şu anda 0.4 amper veriyor. Şimdi bunu 60'a kadar götürüyorum. İşte boşta olduğu için bir rüzgar pervanesinde kullanabiliriz. Onu bir yapalım. Merhaba, motorlarla ilgili ikinci videomuza hoş geldiniz. Elimde şurada gördüğünüz gibi bir tane motor var. Bu motoru ben söktüm. Şöyle iki tane saplaması var. Şu kapakları tutması için. Motorumuzun içine bir bakalım. Şurada kapağı var. Şunlara rulman diyoruz. Biraz eski bir motor. Rulmandan azıcık ses geliyor. Şeyimizi sökelim. İki tane mıknatısımız var. N, S kanalları o. Büyük ihtimalle N ve S olarak burada geçiyor. Kısma ne diyoruz? Stator diyoruz. Stator kısmı yani duran kısım. Şurası da mil kısmı ve rotor kısmı, dönen kısım burası. Bakın şurada gördüğünüz gibi kömürler mevcut. Şurada şu şekilde bir dönüş yapıyor. İki tane kömürümüz var. Artı eksi. Şurada sarımlar var. Şurada size bahsettiğim silisli saçlardan oluşturulmuş ve bir paket haline getirilmiş yapı var. Şu mavi olanlar yüksek hızı döndüğü için bir balans macunu olarak geçiyor. Yani balans alınması için yapılmış işlemler. Kolektörleri var. Bu kolektörler üzerinden hani söylemiştim ya, motorun çalışması için AC gerilim gerekli. Aslında DC gerilimi kolektörler vasıtasıyla sürekli değiştirerek, şöyle dönerken değiştirerek şurada bir AC gerilim elde ediyor. Bu tip DC motorlarda klasik bir yapı. İşte bu matkapların içindeki motorlar taşlama makinesi, işte dekopaj makineleri, işte bazı şarjlı tornavidalar. Bunun içinde bu tür bir motor mevcut. Buradan neler yapabiliriz bir bakalım. Şurada kolektör dilimleri var. Ben bunları saydım. 32 tane dilim var. Her dilime birer tane sargı bağlı. Şimdi şuralara oluk diyoruz. Şimdi olukları sayalım. Şurada bir işaretimiz var. Oradan başlayalım. 1, 2, 14. 15, 16. 16 tane oluğumuz var. Şimdi 16'nın 2 katı. Yani 16 tane sargı var. Birisinin artı birisi eksi olmak üzere toplam 32 tane de dilimimiz var. Bu şekilde bir motor dizayn edilmiş. Motorlardaki kutup sayılarından bahsetmekte yarar var. Özellikle asenkron motor ve diğer motorlarda kutup sayısı da çok önemli bir parametre. Genelde bunlar etikette yazmaz. Ama burada gördüğümüz kadarıyla N ve S kutbu var. Yani sonuçta burada iki kutuplu bir motora sahip. Zaten devrine baktığımız zaman 2650 RPM diyor. Bununla da uyumlu. 230 volt 50 Hz besleme diyor. 24 watt diyor. Fakat buradaki yapı DC yapı. Tahminimce AC besleme diyor ama buna bir köprü diyot vasıtasıyla bir elektrik vermek gerekir. Kırmızı ve siyah var. Artı eksi olarak gözüküyor ve bu tür motorlar AC'de çalışmaz. Ya bir köprü diyot lazım ya bir şey lazım. Kömür bulunur. Şurada yaylı. Bu hareket eder. Şimdi ben bunu ellemeyeyim. Ayarını bozmayayım. Şuradaki kömürler şuradaki kolektörlere basar. Kömür iki dilime birden basıyor. İki dilime birden basıyor ki arada pürüzsüz bir geçiş elde edilebilsin. Şimdi tabii biz bu motoru ne yapacağız? Daha evvel size anlattığım devre şeması üzerinden bir elektrik devresini çıkartacağız. İşte burada zıt EMK kuvvetini bulacağız, direncini bulacağız, endik tansiyonu bulacağız. Kaç amper çekiyor belirledikten sonra motorun eşdeğer devresini çıkartmış olacağız. Tabii böyle bir motor bu işleri için çok daha uygun. Çünkü asenkron motor ve servo motorları geçtiğimiz zaman işler daha da karışacak. Fakat basitten zora gitmek her zaman daha iyi. Basit anladığımız zaman zoru da anlamak kolaylaşacak. Motorumuzu toplayayım. Ben bir enerji vereyim. Bakalım motorumuz bir kere çalışıyor mu onu da bilmiyorum. Bir döndürelim motoru. Ondan sonra ölçümlere başlayalım. Motoru topladım. Şimdi başlamadan evvel öyle güzel bir bilgi paylaşalım. Şimdi motor bu şekilde dönüyor. Şimdi uçlarını kısa devre yapıyorum. Zorlamaya başladı. Açıyorum. Rahat dönüyor. Bu motorun jeneratif çalıştığını gösterir. Yani eğer motorun uçlarını kısa devre ederseniz size bir karşı koyarsa o demek ki elektrik üretiyor demektir. Mesela bunu asenkron motorda göremezsiniz. Bunları kısa devre edin, döndürün, hiçbir değişiklik olmaz.
Şimdi motor çıkışlarını osiloskopa bağladım. Bir görelim bakalım neler gözüküyor. Şu anda 5 volt peak to peak, 10 voltları gördük. Biraz daha hızlı çalıştırırsak söylemek istediğimiz DMK işte bu. Devirle olan orantılı. Yavaş çevirirsek zıt EMK düşük. Yani burada gördüğünüz aslında şu anda zıt EMK. Hızı arttırıyorum. Range'in dışına çıkıyor. Şimdi range'i 10 volt yapalım. Şimdi voltajı yükseltiyorum. Yani hızı arttırıyorum. Voltaj yükseliyor. Yavaş yapıyorum. Voltaj düşük. Zıt EMK'yı burada görmüş oluyorsunuz. Ben bunu çok daha sabit bir hızlı çevirebilirsem burada daha düz bir DC gerilim göreceğiz. Bir tane şarjlı tornavidayı bağladım. Buradan EMK voltajını görelim. Hızı arttırıyorum. Evet, bir daha deneyelim. Şimdi direncimizi yeniden ölçelim. Önce problarımızı birbirine değdirelim. Sıfırlayalım. Yine tek tarafına dokunmadan 76.44. Şimdi açık oynatalım. 79 79. Evet, 79 10 diye alabiliriz çok hoca. 76 oluyor. Şu ara geçişlerde bir şey yapıyor, ona bakıyorum. Yani şu anda kolektörün tam böyle ara geçişlerinde. Bir de elimden dolayı voltaj ürettiği için yanlış ölçüyor. Evet, 79 10. Saygı direncimizi ölçtük. Şimdi aynı şekilde sargı direncimizi ve endüktansımızı bir de LCR metre üzerinden bir ölçüm alalım. Bağlantısını yapalım propların. L seri var ve L paralel var. L seri burada mantıklı. Ölçüm alacağız. Frekansı da 100 Hz ayarladık. Seri değeri endüktans, evet bu. Şimdi diğer değerleri alalım. ESR'si 96.3. Evet, değerler bu şekilde çıktı. Motoru boşta çalıştırmak için bir diyot ve kondansatörden oluşan doğrultucu devre yapacağım. Bu tür diyotlarda bakın şu 3 tanesi aynı yönde, bu farklı yönde. Bazen çünkü üzerindeki yazı silinebiliyor. Bu söylediği KPC 50-10, 50 amper 1000 volt demek. Fakat bunlara güvenmeyin. Yani bazen bunlar çünkü çakma olabiliyor. 220 voltta sıkıntı çıkaracağını zannetmiyorum ama buradaki sıkıntı 50 amper vermesinde. Yani bu diyotun 50 amper vermesi bana biraz zor geliyor. Zaten biz çok düşük akımda çalışacağımız için bir sorun yok. Bir tane de 680 mikrofarad 400 volt kondansatörüm var. 220 volt doğrultulunca kök 2 ile çarpıyoruz. Yani 310 volt, 320 volt civarında bir DC gerilim olacak. O yüzden bu da onu karşılar. Bağlantısını yapalım. Tür lehimleri yaparken her zaman kabloyu lehimleyin. Ondan sonra yerine takın. Çok rahat olacaktır. Öbür türlü çok uğraştırır. Kablo iyi lehimlenmez, kopar. Zaten voltajımız yüksek. Hiçbir risklere girmeyelim. Şurası artı. Şimdi diğer ucunu kondansatöre bağlayacağız. Zaten kondansatör burada belirtmiş. Şurası eksi uç, şurası artı uç. Artıyı artıya bağladık. Şimdi eksiyi eksiye bağlayalım. Şu çaprazı eksi olacak. Evet, bağlantı yapmış. Şimdi motor uçlarını bağlayalım. Evet, bağlantı yaptık. Şimdi şuraya bir 220 bağlantısı yapacağız. Bu motorlar tabi artı eksi olduğu için
Ters bağlarsanız da sonra ters yöne döner. Herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Fakat şunu belirteyim. Tabi burada yüksek voltaj var. Bunu arkadaşlar, deneyecek olan arkadaşlar varsa lütfen bilgi sahibi olan arkadaşlar denesin. İkinci olarak işte motora eğer direkt 220 verirsek büyük ihtimalle yüksek bir kalkış akımı çekecek ve motor belki yerinden oynayacak. O buradaki elektroniğe zarar verebilir. O yüzden ben varyakla vereceğim. Eğer böyle bir şey yaparsanız motoru ayaklarından bir yere bağlamanız lazım. Son olarak da tabii bu tür şeylerde arada makaron kullanıp canlı kısımları kapatmak gerekiyor. Ama ben burada bu devreyi daha sonra kullanmayacağım için makaron takmayacağım. Bağlantımızı yaptık. Burada akım ölçmemiz gerekecek. Akım ölçmek için de şuradaki kırmızı kablonu çıkartacağım. Ölçü aletinin akım girişlerine arada bağlayacağım. O şekilde akım ölçümü de yapmış olacağız. Evet, varyağımı bağladım. Varyağın çıkışına şöyle bir priz yapmıştım. Şöyle bir priz bağlamıştım. Ben start stop'unu veriyorum. Buradan da işte voltajı arttırıyoruz. Şurada koyduğum mavi nokta ise tam 220 volt noktası. Yani bu varyak aynı zamanda voltajı biraz yükseltebiliyor. Fakat şu anda bunu sıfır alalım. Prize takalım. Pens ampermetre takmadan evvel ki bir görelim herhangi bir sıkıntımız var mı? Evet, prize taktık. Elektriği verdi. Voltajı arttıralım. Evet, dönmeye başladı. Şimdi voltajımızı bir ölçelim. Bir terslik olmasın. Dediğim gibi burada canlı voltaj var. Arada izolasyon trafon da vardı ama şimdilik kullanmadım. Ve kondansatörü ters bağlarsanız çok ciddi patlar. Bunları da dikkate alın. Ölçüyorum. Artı eksi doğru. 24 volt veriyor. Şu an hızımızı arttıralım. Oo, bayağı hızlı. Şu an kaç volt? 190 volt. Bunu çok şey yapmayacağım, çok hızlandırmayacağım. Çünkü burada riskli olur. %60 yani kaç volt deneyelim? 210, hatta 220 yapalım ama DC olacak tabii. Bu normalde 220'den aşağı veriyorum. 220 volt DC verdim. Şimdi stop edelim. 60'da. Şimdi yine sıfır alacağım ve bağlayacağım. Çünkü ölçü aletine zarar vermek istemiyorum. Ölçü aleti bağlantımızı yapalım. Şimdi artımızı sökelim. Bu arada kondansatörde voltaj birikir. Fakat şu anda motora bağlı olduğu için birikmedi, sönümlendi. Ama siz dışarıdan voltaj verip kestiğiniz zaman sakın kondansatörün uçlarını boş bırakmayın. Ya bir direnç bağlayın. Yüksek amacı yani zamanla sönümlensin. Yoksa çok ciddi, özellikle yüksek voltaj kondansatöründe çok ciddi çarpmalara ve kısa devrelere neden olur. Hatta bir ölçüm yaparsanız ölçü aletinizi bozar. Kondansatörleri hiçbir zaman boş bırakmayın, enerjili bırakmayın. Şimdi... Yok, benden oldu, benden. Amper kısmını alıyoruz. Şu anda diyottan geldi. Kondansatör çıktı. Ölçü aleti üzerinden de motora bağlandı. Evet, şimdi elektriğimizi verelim. Evet, verdik. Voltajımızı açalım. Şu anda 0.4 amper veriyor. Şimdi bunu 60'a kadar getiriyorum. Şimdi boşta olduğu için ne kadar çekti? 0.061 çektiğimiz akım bu boşta. Tabii bunu yükle deneyemeyeceğim. Yükle denemek için gerekli aleti yok ama boştaki sonuçlar da bize doğru neticeyi verecektir. Evet, şimdi kapatalım elektriğimizi. Fişimizi de çekelim. Coşma olmasın. Evet, kondansatörümüz boşaldı. 220'miz artık bağlı değil. Bunda bir toprak bağlantımız kalmadı. Evet, işlem tamam. Evet, denemelerimizi yaptık. Hesap kitap vakti. Bir hesaplayalım. Şimdi devremizi yeniden bir çizelim. İlk videoda anlattığımız. Şuradan bir AC gerilim veriyoruz. Burada bir direncimiz var. Şurada bir endüktansımız var. Şurada bir tane TMK'mız var. Ve devreyi tamamlıyoruz. Burada yaptığımız motor DC motor. Fakat şuradaki şöyle üzerine kolektör çizelim. Kolektör vasıtasıyla rotora aktarılıyor. O yüzden burada da bir AC oluşuyor. Burada da bir AC oluşuyor. Ama burada
DC motor olmanın şöyle bir güzelliği var. Hesabımız çok basit olacak. Girişten ne verdik? 220 volt verdik. DC verdik. Buradan 0.061 amper çektik. Nerede? Boşta. Yükte deneyemedik tabii ki. Motordan elde ettiğimiz sonuçları şöyle alt alta bir yazalım. Şurada direnci 79 ohm civarında ölçtük. Şurayı da 230 milihenry ölçtük. Bu arada zıt EMK'yı da 84.2 volt bölü 790 RPM. ...84.2 bölü 790. 0.106 volt bölü RPM. Tamam, yani demek ki burada 790 RPM karşıdan çevirdiğimiz zaman 84.2 volt elde ettik. Matkapla çevirdiğimiz zaman bu bize zıt EMK'yı veriyor. Bunun hesabı da volt bölü RPM olarak yapılır. Hatta burada genelde KE olarak isimlendirilir. Ana resmimiz bu. Hesapları yapmaya başlayalım. XL'yi hesaplayalım. XL'yi hesaplamamız için önce şu boşta bir tane ölçüm yaptık ya. Bu ölçümdeki frekansı bulmamız lazım. Şimdi bu boşta ölçümde ki RPM değerini ben 2000 RPM olarak videodan çıkardım. Tabii bu RPM değerleri videodan çıkarmak biraz zor oluyor. Büyük ihtimalle bir tane şöyle U şeklinde optokuplerler var. Mouse'ların içinde scroll'la hareket ettirmekte kullanılan aynı şekilde belki bir mouse'dan sökerim. Aslında frekansı çok daha sağlıklı ölçebilirim. Eğer bu testler devam ederse onu da hazırlarım. Bu şekilde RPM'i videodan çıkarmak yerine çok daha net bir şekilde direkt ölçümle öğrenebiliriz. XLE değeri tabii ki burada akımımız var ve frekansımız var. Buradaki frekansa R'de frekans etkisi yok ama XLE'de formül neydi? 2pi f L. Burada gördüğünüz gibi F yani XL değeri endüktans değeri sabit olmasına rağmen XL değeri frekansla birlikte değişiyor. Frekansı hesaplayalım. Şuraya yazalım. Frekans. Elektrik motorlarında şöyle hesaplanır. N yani hız çarpı kutup sayısı o da pol diye ifade edilir. Bölü 120. Şimdi bizim devrimiz kaç? 2000. Bumuz kaç? 2 bölü 120. Hemen hesaplayalım. Çarpı 2 bölü 120. Evet, 33.33 Hz. XL'yi hesaplayabiliriz. 2 çarpı 3.14 çarpı 33.33 çarpı 230. Bu milihenry olduğu için bu henry olması lazım. O zaman bunu 1000 yapacağız. 1000'e böleceğiz. Hemen onu da hesaplayalım. 48.14 ohm çıkıyor. Biz şuradaki total Z'yi hesaplamamız lazım. Bu da Z olarak ifade edilir. Yani sonuçta burada bir endüktansın ve direncin getirdiği bir gerilim düşümü vardır. V eşittir I bölü R'deki R aslında Z'tir motorlar için. Yani R DC gerilim daha doğrusu frekansı olmayan hesaplamalar için kullanılır. Ama içeride endüktans varsa ve frekans varsa Z olarak hesaplanır. Şimdi Z nedir? R'nin karesi artı XL'nin karesinin karekökü. Şimdi Z'i bir hesaplayalım. 79'un karesi artı 48.14'ün karesi. Bunun karekökünü alacağız. 92.52 ohm. Devre hesaplamamızı yapabiliriz. Şimdi buradaki gerilim düşümü ne olur? Yani biz bunu 2000 RPM kırmızıyla yuvarlak içine alalım. Şimdi test sonucumuz bu. Test sonucuna göre buradaki direnç ve akımımız var. Akım kaçtı? 0.0615. O zaman V eşittir I çarpı R'den yani 0.0615 çarpı 92,52 ohm eşittir 5.69 volt yapar. Demek ki şuradaki voltajla buradaki voltaj arasında 5.69 volt fark olması lazım. Peki biz testte ne ölçtük? Buradaki zıt EMK'yı bulmak için 0.1066'yı 2000 ile çarpacağız.
213.2 volt. Artık buradaki voltajımız ne olacak? Şuradaki voltaj. Voltaj eşittir 213.2 artı 5.69 eşittir 218,9 volt. Biz ne vermiştik? 220 volt. Yani bayağı yakın birbirine. Demek ki bizim zıt EMK ölçümümüz doğru. Direnç ölçümümüz doğru. Endüktans ölçümümüz doğru. Bu arada bu kadar böyle 1-2 voltluk fark var. Aradaki kolektördeki gerilim düşümleri bile bu olabilir. Bu şekilde yani daha evvelki videoda verdiğimiz motor eşdeğer devresini bu motorla sağlamış olduk. Tabii bu kadar test yapmışken bunu boş bırakmayalım. Bir de motorun diğer özelliklerini çıkartıp bir düşünelim. Şimdi boşta ne elde ettik? 2000 RPM'de 0.0615 amper. Buradaki güç nedir? V çarpı I'dan 220 voltumuz var. Çarpı 0.0615 eşittir 13.53. Bizim boşta yani hiçbir iş yapmıyorken yani bir ucu boşta yani bir torku çekmiyorken 13.53 watt kaybımız var. Bu kayıplar neler olabilir? Şimdi burada tabii verim ve kayıp işine giriyoruz. Bir kere motorda belki bunu başka videoda bir daha anlatırım daha detaylı ama şöyle kısaca bir özetleyeyim. Motordaki kayıplar, losslar. Bir bakır kaybımız vardır. Bir demir kaybımız vardır. Bir mekanik kayıp vardır. Yani mekanik kaybın içinde ne vardır? İşte rulman sürtünme, içindeki dönmeden dolayı fanların içinde fan varsa fanın çektiği bir güç var. Bu güçler. Tabii bizim bu motorumuzda fan yok. Direncimiz neydi? 79 ohm. Güç nedir? I kare çarpı R. 0.0615'in karesi çarpı 79 ohm. 0.3 diyebiliriz. Watt bakır kaybımız var. Yani normal kaybımızın yanında neredeyse ihmal edilebilir. Demir kaybımızı biraz benzetim yapacağız. Tabii demir ve mıknatıs kayıpları birlikte var. Yani biz burada tabii tamamen kafadan atacağız. Çünkü bunu hesaplamak için çok daha fazla detaylı hesaplamalara ihtiyaç var ve ölçümlere ihtiyaç var. Şu anda bunu yapmamız gerekmiyor. Bence kadar alabiliriz yani bakır kaybı kadar da bir demir kaybı alabiliriz. Eksi 0.3 eksi 0.3 geri kalan mekanik kayıplar 12,93 watt. Bu mekanik kayıplar tabii ufak motorlar için motorun gücüne göre oldukça yüksek kalır ama daha yüksek güçteki motorlar için motorun gücü yanında çok düşük kaldığı için verime etkisi de az olur. Fakat burada tabii ki verime etkisi var. Şimdi buradan tamam bu kadar mekanik kaybımız varsa bunun moment karşılığı nedir? Bu neydi? M çarpı N bölü 9550. Şimdi bu watt aldığımız için bunu 9.55 yapacağız. O zaman momentimiz ne olur? N'imiz kaçtı? 2000 RPM. 12,93 çarpı 9,55 bölü 2000. Demek ki 0.0617 Newton metrelik bir bulman kayıplarımız var. Ki böyle bir motor için bu da gayet mantıklı. Verim hesaplayalım. Şimdi verimimiz neydi? Çıkan enerji bölü giren enerji. Şimdi bu motor daha evvel hesaplamıştık. Hemen şuraya bir tane parantez açalım. Motora 24 watt yazmışlar üzerine. Ve 2650 RPM yazmışlar. Şimdi buradan Newton metresini kaç hesaplıyoruz bunun? 24 çarpı 9.55 bölü 2650. Tamam, 0.0865 Newton metre. Tamam, motorun çıkış torku yani etiketinde yazan güce göre. Şimdi bu sayfanın karışmaması açısından ben bunu başka bir sayfada yapayım. Daha sonra yeniden bu sayfaya geri dönelim. Bakın bir ölçümle aslında birçok şeyi hesaplamış oluyoruz. Şimdi bizim verim hesaplayabilmemiz için bize kayıplar gerekli. Şimdi motor kayıpları üzerinde bir duralım. Şimdi hangi kayıplarımız vardı? Şimdi bakır kaybımız vardı. Bu motor etiketinde yazan 0.21 amper. Bunun karesi R'miz kaçtı? 79 ohm. 0.21'in karesi 79. Yaklaşık olarak 3.5 wattlık bir bakır kaybımız. Şimdi demir kaybımız da var. Onu da yine bakır kaybı kadar alalım. Tabi bu normal motor hesaplamalarında böyle yapılmaz. Bunun da hesaplanması lazım. Mekanik kayıplar. 12.93 watt. Bu 2000 RPM'deydi. Şuraya yazalım. 2000 RPM. Peki 2650 RPM'de ne olur? Etiketinde yazan 2650 RPM. Doğru orantılı gider. 12,93.
bölü 2000 çarpı 2650 eşittir 17.13 Watt'ta mekanik kaybımız var. Bunların hepsini toplayalım. Artı 3.5 artı 3.5 eşittir toplam kayıp 24.13 Watt. Şimdi motorumuzun mekanik gücü, şuraya loss diyelim karışmasın. Mekanik gücü 24 Watt'tı. Şimdi mekanik güç 24 Watt. P giriş kaç watt olacak? Artı 24 eşittir 48.13 Watt. Sağlamasını yapalım onun voltajla. Şimdi 290 çarpı 0.221 eşittir 60.9 Watt diyor. Biz 48 Watt hesapladık. Yani bu kadar ufak motorlarda bunu hesaplamak oldukça güç. Tabii bu kadar yaklaşmak oldukça güç. Ama biz 48.13 Watt üzerinden gidersek verimimiz ne olur? Verim neydi? Çıkan enerji 24 Watt'tı. Giren enerji 48.13 Watt. Yaklaşık olarak %50 bir motor verimimiz var. Şimdi motorların güçleri düştükçe verimler de düşer. Güçler yükseldikçe verimler de yükselir. Yani böyle bir motor için %50 verim aslında kötü değil. Yani bu tür motorlarda böyle bir verim elde ederiz. Şimdi hesaplamamız bitti. Umarım size faydalı olur. Kendi hesaplamanızı yapabilirsiniz. Bununla meraklı olan arkadaşlar için tabii ki. Şimdi de bunu bir rüzgar pervanesinde kullanabilir miyiz? Onu bir kafa yoralım. Sizce kullanabilir miyiz? Şimdi %50 verimimiz var. Onu da şöyle hesaplayalım. Bir rüzgar pervanelerindeki torklar, şimdi bunun torku kaçtı? 0.0865 Nm. Yani şöyle bir metre çapında rüzgar pervanesi yapsak bu Nm'ler çocuk oyuncağı kalır yanında. Yani çok kolay döndürür. Diyelim 1 Nm'lik bir karşıdan çevirdik. Rüzgar pervanesinin hızı ne olur? Maksimum işte 500 devir olur. Eğer biz bu 1 Nm'nin hepsini enerjiye çevirebilseydik elde edeceğimiz güç ne kadar olacaktı? 1 çarpı 500 bölü 9,55 52 Watt. Tabi 1 Nm 2, 3. Yani bu 10 Nm olsa 520 Watt yapar. Ki bu da ihtimal. Yani 1 metre şeyden güzel bir rüzgarda bu watt alınabilir. Şimdi motorumuz 24 Watt, 520 Watt'a çok uzak. PM motorlarda şöyle bir şey vardır. Bir tork katsayısı vardır. Yani ona KT denir. Şurada da bir KT hesaplayalım. KT nedir? Newtonmetre bölü amper. Şimdi bu arkadaş kaçtı? 0.0865 bölü 0.21 0.0865 bölü 0.21 eşittir KT'si 0.412 Nm bölü amper. Sonuçta bu motor 10 Nm için yapılmamış. Yani 0.0865 Nm için yapılmış ve ona göre dizayn edilmiş ve devri de yüksek. Biz şimdi bunu rüzgar pervanesinde kullandığımız zaman torkumuz yüksek ama hızımız düşük. Bu motoru verimli olarak burada çalıştıramayacağız. Bir kayıp var. 1340 Watt. Şimdi 1340 Watt'ı normalde bizim bakır kaybımız ne kadardı? Bizim bakır kaybımız ne kadardı? 3,5 Watt. Yani bununla bunun arasında uçurum var. Motor eğer biz akım çekmek istersek çok hızlı bir şekilde yanacaktır. O yüzden bu motorumuz rüzgar pervanesi için uygun değil. Yani rüzgar pervanesi için nasıl bir motor kullanabiliriz? Bir kere kutup sayısı biraz daha yüksek. Yani 2 kutuplu değil de 6, 8, 10 kutuplu bir motor kullanırız. Böylece bunun nominal devri düşer. Aynı zamanda da tork da o oranda artar. Devri daha düşük, torku daha yüksek bir jeneratör motoru kullandığımız zaman rüzgar pervanesi için elverişli olur. Tabii bu tür bir motor da tahminimce bizim motorun boyutları şu şekilde olduğunu düşünelim. Büyük ihtimalle bu tür bir motor da şöyle çapı büyük bir motor olması lazım. En az 2, 3, 4, 5 katı daha çapı büyük bir iç direnci düşük bir motor olması lazım ki rüzgar pervanesinde kullanalım. Belki rüzgar pervanesi için ileride şu anda elimde öyle bir motor yok. Ama eğer edinirsem onunla ilgili hesapları da yapar ve rüzgar pervanesinde gerçekleştirebiliriz. Bunu planlar içine almakta yarar var. Yeniden görüşmek üzere.